Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce yeni sezonda Kıvılcım ve Ömer'i mutlu bir şekilde görelim diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon hazırlıkları başladı ve biz izleyiciler olarak yeni sezonda nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Sezon finalinde o kadar çok mesele yarım kaldı ki yeni sezonun ilk bölümlerinde tempolu, bol yüzleşmeli ve dengeleri değiştirecek gelişmeler izleyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle final sahnesinde yaşananlar yeni sezonun sakin başlamayacağını, aksine karakterlerin kaldıkları yerden çok daha büyük krizlerin içine sürükleneceğini gösterdi. İlk olarak Salkım'ın balkondan düştüğü sahnenin devamında neler yaşanacağıyla videomuza başlayalım. Son sahnede yaşanan arbede sonucu Salkım bir anda balkondan düşmüş ve bütün ev büyük bir şok yaşamıştı. Bu sahne ilk bakışta bir veda sahnesi gibi gösterilse de ben Salkım karakterinin bu noktada diziye veda etme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Salkım'ın hikayesi her ne kadar izleyici tarafından çok sevilmese de karakterin aile içindeki varlığı hala bazı çatışmaları besliyor. Bundan dolayı senaristlerin Salkım'ı hemen ortadan kaldırmak yerine bu düşüşü yeni sezon için farklı bir hikayeye çevireceğini düşünüyorum. Burada en güçlü tahminim Salkım'ın bu olaydan sağ çıkması, ancak bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum kalması yönünde. Böyle bir gelişme hem evin içindeki dengeleri değiştirir hem de Salkım'ın bugüne kadar kurduğu sert ve baskıcı tavrın kırılmasına sebep olur. Çünkü Salkım bugüne kadar herkesi yargılayan, herkese yukarıdan bakan, özellikle de Elif ve Emir üzerinde söz sahibi olmaya çalışan bir karakterdi. Ancak bu kazanın ardından bir anda başkalarına muhtaç hale gelirse evin içindeki işler tamamen tersine döner. Özellikle Salkım'ın kötü örnek verirken sürekli bahsettiği kız kardeşinin de yeni sezonda diziye dahil olacağını düşünüyorum. Bu karakter bugüne kadar sadece sözle anıldı ama bana göre boşuna bu kadar fazla gündeme getirilmedi. Yeni sezonda Salkım'ın kız kardeşinin ortaya çıkması hem Salkım'ın geçmişine dair yeni kapılar açar hem de Elif ve Emir cephesinde bambaşka bir hikayenin başlamasına sebep olur. Diğer tahminim ise Salkım'ın gerçekten diziye veda etmesi. Eğer senaristler bu düşüşü net bir veda olarak yazdıysa o zaman yeni sezonda Elif ve Emir'in teyzesinin diziye dahil olduğunu görebiliriz. Bu teyze karakteri hem Elif ve Emir'e sahip çıkmak için gelebilir hem de Salkım'ın başına gelenlerden Ünalları sorumlu tutarak büyük bir hesaplaşma başlatabilir. Bu konuda sizlerin fikirlerini yorumlarda bekliyorum. Sizce Salkım diziye devam etmeli mi? Yeni sezonda nasıl bir hikaye görmeliyiz? Şimdi gelelim Nursema ve İlhami cephesine. Son sahnede Nursema, İlhami'ye artık boşanmak istediğini açık bir şekilde söylemişti. İlhami ise bu sözlerin ardından büyük bir şok yaşamış, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve Nursema ile birlikte korkunç bir kazanın içine sürüklenmişti. Nursema uzun zamandır istemediği bir evliliğin içinde sıkışıp kalmıştı ve finalde söylediği sözler onun bu defa geri adım atmayacağını gösterdi. İlhami ve babası Ulvi'nin vedası kesinleştiği için bu konuda net konuşabiliyorum. İlhami bu kazanın ardından diziye veda edecek. Ancak burada İlhami'nin vedasının nasıl olacağı çok önemli. Eğer İlhami hayatını kaybederek diziye veda ederse bu Nursema için büyük bir travma olur. İlhami'nin ölümü Nursema'nın özgürlüğe attığı ilk adımı bile acıyla gölgeleyebilir. Nursema ve Asile ise bir şey olmayacağını düşünüyorum. Özellikle Asil'in bu süreçte Nursema'nın yanında olmaya devam edeceğini ve onun toparlanmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu yüzden kaza sonrası Nursema'nın yanında olması ikili arasındaki bağı daha da güçlendirebilir. Çünkü Nursema önce yaşadığı travmayla sonra da İlhami'nin ardından üstüne yıkılacak vicdan yüküyle mücadele etmek zorunda kalacak. Asil'in burada yapacağı en doğru hamle Nursema'yı zorlamadan yanında durmak olacaktır. Ben de yeni sezonda tam olarak bunu izleyeceğimizi düşünüyorum. Asil, Nursema'nın hayatında güvenli bir liman gibi duracak. Ama Nursema'nın iç dünyasındaki fırtına kolay kolay dinmeyecek. Bu yüzden Nursema ve Asil'in mutluluklarının pek kolay olacağını düşünmüyorum. Üstelik ben gelecek sezonda Firaz'ın geri dönme ihtimalinin önemli derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Firaz'ın olası geri dönüşü Nursema ve Asil hattındaki bütün dengeleri değiştirir. Nursema gene büyük bir bilinmezliğin ortasında kalır. Peki Kıvılcım ve Ömer cephesinde bizleri neler bekliyor?
Sezon finalinde bu ikili yine izleyiciyi hem sinirlendiren hem de umutlandıran bir noktada bırakıldı. Kıvılcım'ın Tuncay'la yakınlığından rahatsız olan Ömer yine fevri bir tavırla bütün gemileri yakmış ve Kıvılcım'a res çekmişti. Ömer seviyor ama sevdiği zaman da yakıp yıkıyor. Kıvılcım ise artık bu iniş çıkışlardan çok yoruldu. Sezon finalindeki veda yemeğine Hilal'i götüren Ömer burada Kıvılcım'a zor anlar yaşatmıştı. Bu hamle aslında Ömer'in Kıvılcım'ı tamamen sildiğini değil, onu hala ne kadar önemsediğini ve canını yakmak istediğini gösterdi. Ömer burada Kıvılcım'ı kıskandırmak, onun tepkisini görmek ve belki de kendince ona ders vermek istedi. Ancak bu tarz hamleler Kıvılcım gibi güçlü ve gururlu bir kadını geri kazanmak yerine daha da uzaklaştırır. Yeni sezonda Ömer'in bu hatasının sonuçlarını yaşayacağını düşünüyorum. Hilal ve Emir'in daha önceden tanışık olduklarını da bu yemekle beraber gördük. Ben bu konunun boşuna yazılmadığını ve yeni sezonda buradan doğacak ayrı bir hikaye izleyeceğimizi düşünüyorum. Hilal sadece Ömer'in hayatına giren geçici bir karakter gibi durmuyor. Emir'le geçmişten gelen bir bağının olması bu karakterin yeni sezonda daha fazla kullanılacağını gösteriyor. Hilal ve Emir geçmişte beraber olmuş olabilirler ve bu ikilinin arasında tekrar bir yasak aşk görebiliriz. Açıkçası Emir karakterinden her şeyi beklerim. Hilal de onun geçmişinden gelen biri olarak yeniden hayatına girerse bu durum hem aile içinde hem de Kıvılcım ve Ömer cephesinde büyük bir krize dönüşebilir. Öte yandan Murat Aygen'in yeni sezonda diziye dahil olacak ilk isim olması da Kıvılcım ve Ömer hattı açısından çok önemli. Ben bu karakterin Kıvılcım'a partner olarak geleceğini ve Ömer'in fevri kararlarının yine başına bela alacağını düşünüyorum. Yeni sezonda Kıvılcım'ın karşısına daha olgun, daha dengeli, onu gerçekten dinleyen ve yanında durabilen bir erkek karakter çıkarsa Ömer'in kıskançlığı bir kez daha tavan yapacaktır. Bu yeni karakter Kıvılcım'ın hayatına güçlü bir şekilde girerse Ömer için işler hiç kolay olmaz. Çünkü bu defa karşısında sadece geçici bir yakınlaşma değil, Kıvılcım'ın güven duyabileceği yeni bir seçenek olabilir. Ömer bir kez daha Kıvılcım'ı kaybedecek gibi görünüyor. Ancak burada alışık olduğumuz bir gerçek var. Kıvılcım ve Ömer ne kadar kavga ederse etsin, ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, günün sonunda yolları bir şekilde yeniden kesişiyor. Bundan dolayı endişeye gerek yok endişeye. Kıvılcım ve Ömer yine ayrılır, yine birbirlerine res çeker, yine gururlarına yenilirler. Ama günün sonunda aynı noktaya bakmaktan da vazgeçemezler. Yeni sezonda bu ikilinin aşkını biraz daha olgunlaşmış, biraz daha hesaplaşmış ve belki de en sonunda daha sağlam bir zemine oturmuş şekilde görmemiz mümkün. Ömer'in bu kez Kıvılcım'ı kaybetmemek için gerçekten mücadele etmesi gerekiyor. Bu yüzden yeni sezonun ilk bölümlerinde hem bu olayların sonuçlarını hem de karakterlerin birbirlerine karşı alacakları yeni tavırları dikkatle izlememiz gerekiyor. Bakalım yeni sezonda Kızılcık Şerbeti bize yine nasıl ters köşeler, nasıl büyük yüzleşmeler ve nasıl beklenmedik gelişmeler yaşatacak.